Merhabalar, hoş geldiniz. Kilitli kapılar açılıyor açılımı ile karşınızdayım. Kolektif bir açılım bu. Birlikteliğinizin amacı ne? Buna bakacağız. Açılımımızın dizilimini yapayım ben. Sonrasında başlayalım. Hadi iki tane gelsin. Buraya da iki tane Lenormand geldi. Evet arkadaşlar, önce geçmiş etkilerden başlayacağız. Geçmişte neler oldu? Karşılıklı olarak neler yaşadınız? Dış faktörler, dış etkenler nelerdi? Kartlarımız bize bunlarla ilgili bilgi versin. Evet, ben burada bitmiş bir senaryo görmüyorum. Eğer ayrıldıysanız da ayrıldığınız kişi için dinliyorsanız da sürecinizin bitmediğiyle ilgili mesajı alabilirsiniz. Geçmişteki etkiye baktığımda birbirinizle karşılaştığınız için son derece minnettar olduğunuz enerjiler yansımış. Bu aşk Haziran ayında ya da bir 6 vade önce başlamış olabilir. Çünkü iki tane 6'ya 6 gelmiş burada. Havaların sıcak olduğu dönemde karşılaştığınızı görüyorum. Bu açılımdaki erillerin topluluk içerisinde başarılı olmak, daha özgür şekilde hareket edip grup çalışmaları ya da bireysel olmak varken sürekli birilerine bağlı olmaktan mutsuzluk duyduğunu da görüyorum. Eril enerjilerin yakın geçmişte veya uzak geçmişte hayatlarında girişken, sosyal ve ben artık bazı şeyleri tek başıma başarmak istiyorum, birilerine bağlı kalmak istemiyorum dediği anda bu aşkın başladığı gözüküyor. Hayranlık ve tutku uyandıran bir enerji var burada. Şimdi dişil arkadaşlarım, sizler de duygu beslemiş olabilirsiniz ama kartlarıma baktığımda burada ilk erillerin dikkatini çektiğiyle ilgili. İlk o sizi görmüş olabilir. Ve direkt de fiziksel güzellikle ilgili bir beğeni geliyor. Aile ortamı ya da aile gibi bir iş ortamı yansımış. Sizi çok hoş sohbet ve insanlarla etkileşimi ne kadar güzel diye değerlendirdiğini de görüyorum. Bu kişiden bir buket çiçek veya bir hediye de almış olabilirsiniz. Burada kalp şeklinde bir kolye resmedilmiş mesela. O şekilde bir hediye de almış olabilirsiniz. Daha özele indirgeyecek olursam. Bu kişinin hayatına siz hediye gibi girmişsiniz. Karşılıklı bir minnettarlık görüyorum ama eril enerji daha bir kendisine iyi hissetmiş arkadaşlar. Bu karşılaşmanın bir dolunay zamanında olduğunu da veriyor.
Yakın geçmişte öyle çok da kötü şeyler yaşadığınızı görmüyorum. Çok büyük sorunlar, problemler. Bir noktadan sonra ama özellikle de dişil arkadaşlarımın kendi hayatında bir takım acabalar, soru işaretleri ya da araya acaba farklı birileri girdi mi gibi bir engel oluşmaya başlamış. Bu ilişkinin amacını ben yakın geçmişte şu anda göremedim. Ama baktığım kadarıyla dişil arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim. Kupa Kraliçesi kartı gelmiş. Her şeyden önce kendi duygularınızı şifalandırabilecek bir güce sahipsiniz. Ama burada size verilen mesajlar, size gösterilen işaretler veya kendi iç sesiniz, gördüğünüz rüyalar acaba kuruntularınızın ya da korkularınızın bir yansıması mıydı? Veya kıskançlık ya da sıkıntı sorunlarla beraber bu ilişkinin asıl amacına hizmet edemediniz mi? O gizli lütufları göremediniz mi? Kullanamadınız mı? Burada buna dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum. Şu kısımda erillerle ilgili verebileceğim herhangi bir mesaj yok. Dişil arkadaşlarım için geldi. Çok kasvetli ve histerik bir ruh hali. Karamsarlığa aşırı derecede gömülüp kendinizi bunalttığınız gibi karşınızdaki insanı da bunaltmanız gibi bir durum olabilir. Şimdi böyle bir yorum yaptığım için bana kızmayın. Kartlar üst üste kombin geldiğinde böyle olmuş. Sezgileriniz de çok yüksek olduğu için normalde hissettiğiniz bir şeye bire bin katarak ya da onu çok abartarak yorumlamış da olabilirsiniz. Burada yanlış yaptığınızı söylemiyorum. Bu şuna işaret edebilir. Neyi iyileştirmeye, neyi tamamlamaya ya da neyden uzak durmaya ihtiyacınız var? Neyi yapmalısınız? Bir şeyi aşırı derecede yaşayıp hissediyorsanız orada tetiklenen duygunun size verdiği mesaja odaklanmanız gerekiyordu. Yılan kartı bize genellikle ihanet, yalan, şantaj, aldatılma, üçüncü bir kişiyi verir. Bununla ilgili bir korkunuz varsa, mesela ilişki çok güzel gidiyor ya da çok güzel başladı diyelim. Buradaki erilin de ben çok sosyal ve aktif olduğunu görüyorum. Girişkenlik özelliğinin fazla olduğu da çıkmış. Acaba başka birileri mi var? Acaba çevresinde farklı bir kişi mi var diye direkt bir kıskançlığa gömüldüyseniz, o duyguyu çok detaylamasına yaşadıysanız eğer, ay bir anda nefesim kesildi. Ay bu sizin hissiyatınız olsa gerek. Cümlemi tamamlayacağım diye öyle oldum. Burada dikkat etmeniz gereken şey kendi duygularınızı kontrol edebiliyor olmanızmış. Bu yakın geçmişteki şey için böyle. Burada size şunu demiyorum, bakın hissettiğiniz şey gerçekmiş ya da yalanmış diye bir şeyden bahsetmiyorum. Bu arada eğer bir şeyler yazıp çiziyorsanız, karalıyorsanız bunların da olumlu şeyler olmasına dikkat edin. Gözyaşlarınızı biriktirdiğiniz bir defter olmasın o defter veya kötü anıları tutan, evet içinizden akıp gidiyor olabilir ama sonuçta orada kayıtlı kalıyor. Belki de bir yaratım gücünü devreye sokuyorsunuz farkında olmadan ya da geçmişte sokmuştunuz ve bu sizin duygu dünyanızda unutmanız ve kendi kendinize tekrarlamamanız gereken şeylerin kayıt defteri haline almış. Bu yüzden buna da bir dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum baktığımda. Burada daha çok dişil arkadaşlarıma bir mesaj gitti. Peki an enerjisine bakalım. An enerjisinde, duygu düşüncelerde neler var? İmparator dedim ya arkadaşlar, buradaki eriller çok. Ve imparator kartının üstüne yine adam gelmiş. Buradaki eriller yani siz ne olmuşsunuz böyle? Ne istediğini bilen, kararlı, romantik. Burada neler geliyor neler. Dişil arkadaşlarım, siz niye şu haldesiniz? Bu halde olan arkadaşlarıma söylüyorum, hem cinslerime. Şu moddan bir çıkın lütfen. Karalar bağlayan, başıma bu da mı gelecekti? Eyvah dediğiniz, büyüttüğünüz şeylerden bir çıkın. Göremiyorsunuz bazı şeyleri ya da kendi hislerinizi yanlış yorumluyorsunuz. Veya olumlu hislere o kadar çok gömülüp o duygu denizinde o kadar çok çabalıyorsunuz ki olumlu şeyleri yüzeye çıkartamıyorsunuz olumsuzlukta boğulurken. Şimdi an enerjisine baktığımda senaryo şu şekilde. Yine de ben bir ayrılma tablosu görmedim ama buradaki eril bir şekilde sizin kalbinizi kırdıysa, sizi hayal kırıklığına uğrattıysa, mutsuz ettiyse, siz kendi iç dünyanızda yalnız kaldığınızı hissettiyseniz o şu anda ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Fakat sizin tepkinizden korkuyor olarak gördüm ben. Yani beni bir şekilde cezalandırır mı? Eline kamçıyı alıp da e, laflarıyla, sözleriyle bir şekilde beni kırbaçlar mı, mutsuz eder mi? Beni
gaza getirecek ya da bana kendimi iyi hissettirecek bir kamçının olmadığını biliyorum diyor buradaki eriller baktığımda. Bu yüzden de hem çok kararlı ve tutkulu hem de bir o kadar sahici ve romantik şekilde adım atmaktan yanalar. Burada bir yüzleşme gerçekleşmiş. Kiminizin ilişkisinde bir karmik dönemin bittiğini, tamamlandığını görüyorum. Her birey kendi iç dünyasında doğrusunun yanlışının farkına varmış olarak geliyor an enerjisinde. Ve burada yeni başlangıç yapmak isteyen eriller gözükmekte. Fakat bu sefer dişiler yeni başlangıç yapmak istemiyor. Bu ilişkinin amacının ben eriller adına şuna hizmet ettiğini görüyorum. Kupa Prensi kartımız da burada. Evet, belki geçmişte bir prens olgunlaşmamışlık, toyluk edası varken bunun tam tersi gibi yaklaşmış, o şekilde adımlar atmış olabilirler. Fakat sonrasında işler farklı bir noktaya evrilmiş ve karşılıklı olarak aşka küsmüş, umutsuzluğa kapılmış olabilirsiniz. Şu anda benim gördüğüm şey bu olgunlaşmamışlık enerjisinden çıkma. Erillere hizmet eden nokta bu. Ve ben erillerin karamsar olduğunu görmüyorum. Onlar çocuk gibi yeni bir başlangıca hazırlar. Ve evet, burada duygu da var ama daha çok mantık odaklılıkla bir ilerleyiş görüyorum. Dişilerinde şöyle bir durumu çıkmış. Bu korku, endişe, mutsuzluk, suçluluk, vicdan azabı, bir ev, hane konusuyla ilgili olabileceği gibi bu yapı çok Lenormand'da bize sağlamlıktan bahseder ama şunu da bir diyesim geldi. Ben evde oldukça ya da bu ev, evlilik, yuva kurma konuları aklıma geldikçe bana bir boğulma geliyor. Ben kendi duygularımda bu evin içinde özellikle de gece zamanlarında daralıyorum, bunalıyorum, anksiyetem tutuyor dediğinizi görüyorum. İşte bu mevcut yaşadığınız durumun size hizmeti de şurada bahsettiğim gibi kendi duygularınızı olumlu anlamda yönetmeniz. Kendinize psikolojik olarak yüklenip durmamanız. Ve ben şunu da görmekteyim ki size yapılanlar üzerinde çok yoğunlaşıyorsanız ya da acaba yalan mıydı, ben kendimi mi kandırdım diyorsanız burada bir sahicilik temasından bahsediliyor. An enerjisinde. Gerçek bir aşk yaşamışsınız. Ve burada ilahi adalet de devrede, bir yargı süreci var. Gizli lütufların görünmesi lazım. Bir taraftan da numaralara bakıyorum. 4 sayısı çok fazla gelmiş. 4, 14, 24. 4 bize zaten imparator kartımız da burada. Bir sağlamlıktan bahseder. Köklü bir yapıyı bize sunar. Şunu da hissetmedim değil. Bu sefer bana yine eril geldiğinde ya da adım attığında olgunlaşmamış ya da çok çocuksu bir şekilde adım atar. Sorunları çözemez. Geldiğinde sahicilikle gelemez. Ben biliyorum gibi bir durumu çok düşünüp kendinize yüklendiğinizi de görüyorum dişil arkadaşlarım ama iş öyle olmayacak gibi gördüm ben kartlarıma baktığımda. Belki o süreç içerisinde hatalarını anlamış bile olabilir eriller çünkü burada yargı kartının üstüne geldi adam. İsrafil'in suru kendi tepesine üfleniyor. Ne diyelim yani, şey mi diyelim? Şu kartta genç yazıyor. Evet, bir centilmenliği, bir kibarlığı öğrenmişler mi diyelim. Şaka bir yana. Burada niyeti ciddi arkadaşlar bu kişinin. Niyeti ciddi dediysem gelip evlenmek istiyor anlamında değil. Ağzından çıkan cümleler veya içindeki duygu düşünceleri ifade ediş biçiminin sahici olduğu ile ilgili bir mesaj var. Kendi içinde muhakeme sürecinden geçmiş çünkü. Eğriyi doğruyu erillerin özellikle de anladığını görüyorum. Bu ilişkinin amacının öncelikli olarak bu olduğu bilgisi veriliyor. Ama azarlanacaklarından korkuyorlar. Sizin de kasıtlı olarak azarlayacağınızı görmedim. Sadece şu olabilir. Ben bu süreç içerisinde neler yaşıyorum tahmin bile edemezsin. Bu ilişkideki minnettarlığını, bu kadar hoşlanmanı ya da sevgini bana hiçbir şekilde göstermeyip beni bu kadar yalnız bırakman bu süreç içerisinde benim şunları hatırlamamama neden oldu. Ben ne kadar uykusuz geceler geçirdiğimi hatırlıyorum gibi. Bunun sitemini edecek ya da bunun cümlelerini sayacak gibisiniz. Bunu da şundan dolayı yapacağınızı hissediyorum kartlarıma baktığımda. Onun da anlamasını istemeniz.
Ben burada anladığını görüyorum tabii. Peki şimdi bir de olası yakın geleceğe bakalım. Olası yakın gelecekle ilgili kartlar nasıl bir mesaj verecek bize? Evet arkadaşlar, bakın bir kavşak kartı gelmiş. Yol ayrımı. Ve onun üzerine bir pusula konumlanmış. Olası yakın gelecekte kim ne tarafa gidecek? Hadi diyelim şu taraftan gitti. O taraftan gittiğinde hangi yolu seçecek? Buradaki pusula aklın pusulası mı olsun? Kalbin pusulası mı olsun? Doğruyu mu göstersin, yanlışı mı göstersin? Her bir şeyin çorba olacağını burada anlayabiliriz. Duygular karmaşa içerisinde ve akıl tam bir çorba olacak olarak yorumlayabilirim arkadaşlar. Olası yakın geleceğe baktığımda her ikiniz de bana karmaşık verdi. Bakayım. Şurası Kova burcu sembolizmasını gösteriyor. Biz Kova burcu dönemini geçtik. Şubat ayını. Ama Kova burcundaki dolunay olabilir. Ağustos ayında o da. Öyle biliyorum, ya Temmuz sonudur ya Ağustos'tur. Şurada kadının omzundaki yılan buradaki kupaların birinde çıkmış. Ve şurada yine bir siz varsınız. Bu karışıklık bana erillerden değil de daha fazla dişilerden yana gelecek gibi geliyor arkadaşlar. Hangi yolu seçmeliyim? Bir taraftan uzlaşma istekliliğim var. Diğer bir taraftan çok ikileme düşüyorum, çok kararsızım. Evet mi desem, hayır mı desem dediğinizi görüyorum ama burada size vicdansızlık yaptığını düşünüyorsanız erillerin, burada kendi iç dünyalarında bir muhakeme içerisinde olduklarını görüyorum. Bu ilişkinin amacı eriller için bir doğruyu yanlışı sorgulamak, dişiler için de kendi duygularını kontrol etmekmiş. İlk aşamada o karışıklık devam edecek gibi gördüm. Sonrasına baktığımda evet, bir döngü kapanıyor, bir şeyler bitiyor. Eksik parçalar ya da kırık parçalar tamamlanıyor olarak görüyorum ben. Buradaki erillerde çok fazla ateş elementi geldi arkadaşlar. En fazla Koç burcu, Mars enerjisi çok fazla çalışıyor. Bu ilişkinin amacında yakın gelecekte şunu da görmekteyim ki eriller kendisini hazır hissettiğinde burada bir şeyler mezarından çıkmaya mahkum olacak gibi ya da sadece mezarda kalacak bir durumla karşı karşıya kalabilirler. Çünkü burada dişilin kendisini çok kırık hissettiğini görüyorum. İki parçaya bölünmüş buradaki dişiler. Şurada ağzını kapatıyor, şurada gözünü bir bağa kapatıyor. Görmek istemiyor, konuşmak istemiyor ya da istemeyecek. Yakın gelecek olduğu için. Mezara gömülecek bazı şeyler. Bakın şurada bir bitiş yok demiştim. Zaten bir bitiş varsa da bir dönüşüm olacak ise sizin mevzunuz, aşkınız bu mezardan çıkmalı. Tekrar bir diriliş durumunun yaşanması gerekiyor. Ama ben dişillerin buna gücü olduğunu çok görmedim. Ve bu ikilem, bu tezatlık hep dişillerden yana geliyor diye şuradan beri söylüyorum. Şurada da geldi aynı ikilem durumu. İki parçaya bölünmüşsünüz resmen. Ve bu halinizle başa çıkmanın yollarını çok zor bulmuşken, belki o süre içerisinde kendi aşkınızı ya da buradaki erili mezara gömmüşken tekrar aynı şeyleri yaşayacağım korkusu gün yüzüne çıkmış. Ve kendi bildiğinizden, bilginizden vazgeçecek noktaya gelmişsiniz. Atıyorsunuz uçurum kenarından. Yine de buradaki eril sizinle yeni bir sayfa açmak istiyor. Ben bir mesajda da arama görüyorum. Kiminiz için Mart ayında, kiminiz için Ağustos ayında bu olabilir. Ya da aradaki süreçte diyelim. Bir takım durumları şifalandırmak isteyeceği çıkmış. Bakın burada bir ah sesi var. Ne kadar tatlı resmedilmiş kartta da. Bu hayvan buradaki tilkinin boğazına dokunuyor gibi yapıyor. Doktor ya da hemşire gibi bir şeyi var. Boğaz çakrası ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Buradaki erillerin arkadaşlar konuşmaya ihtiyacı var. Konuşmak istiyorlar. Ve bunun için içlerinde bir heyecan hissettiklerini görüyorum. Yakın zaman içerisinde bir mesaj alabilirsiniz. Şuradaki kılıçta da tıp sembolizması var. Burada bir şifa olarak yorum getirebilirim yeniden. Şunu gördüm. Sanki siz tamamen vazgeçtiğinizde sevgili dişil arkadaşlarım, kapıları tamamen kapatıp mezara gömdüğünüzde bu kişinin içindeki aşk
çoğalacak ya da açığa çıkacak. Şu da olabilir. Bu ilişkinin amacında şunu da görüyorum bakın. Senaryonuza uyuyorsa alın, kolektif demiştim. Şöyle bir tabloyla da karşı karşıya kaldım. Eğer üçüncü kişilerin varlığından ya da bir üçüncü faktör engelden eminseniz, ben hislerimde yanılmadım da bu zamana kadar gördüğüm rüya ya da hissettiğim hiçbir şey beni sekteye uğratmadı ya da beni yanlış yönlendirmedi diyorsanız, burada evet hissettikleriniz doğru ve bu hissettiğiniz her bir şey size çok ağır gelmiş süreç içerisinde ve ben buradaki erilin pişmanlık yaşadığını, kendi içerisinde, iç dünyasında ağır bir mahkeme yaşadığını, kendi kendini cezalandırdığını görüyorum. Ben seni ve seninle ilgili olan durumları mezara gömdüm, mezara kaldırdım dediği anda o işin öyle olmadığını ilahi ona göstermiş ve kendisi bizzat o surun içerisinde kalmış, uyandırma çağrısını almış, daha farkındalıklı bir şekilde ilerleyerek kendi iç dünyasındaki o aşkı yeniden mezardan kaldırıp uyandırmış arkadaşlar. Yani bu onun bir şekilde dönüşümüne hizmet etmiş. Evet, belki yanlış tercihler yapmıştır, belki araya farklı kişiler sokmuştur. Sizin içinizdeki gizli lütfu, sevgiyi, şefkati görememiştir, anlayışınızı görmek istememiştir ya da bir şekilde kaybetmem diye bir özgüvenle hareket etmiştir ama kaybetmiştir. İşte süreç içerisinde ben yeniden bazı şeylerin iyileştirilebileceğini görüyorum ama bu sefer de dişiler bunu çok istemeyecek gibi. Ama arkadaşlar, kader burada devrede, karmik durumların iyileşeceğini görüyorum. Yıldız, haç ve üzüntüyü kucaklamak kartı gelmiş. Dişiller arkadaşlar. Yani an enerjisinde ben bunu eriler olarak yorumlayamıyorum. Dişilerin bir üzüntüsü var. 9'a 9 bakın topladığımızda. Bunun artık sona yaklaştığını, bir arınma ve şifalanma olacağını yıldız kartı da bize veriyor. Dişil arkadaşlarım, size şunu tavsiye edebilirim. O kendi içinizde aşmaya çalıştığınız sıkıntı, düşünce veya yaşadıkça size boğulma duygusu veren her bir duyguyu gözyaşlarınızla mı akıtmak istiyorsunuz? Ya da ağlayarak mı bu kişiyi anlatmak istiyorsunuz? Anlatın. Anlatın, arının. Ben bu açılımın evet kolektif ama uzun bir süreye yayılacağını da düşünüyorum. Ta ki Kova burcundaki dolunay, Aslan burcundaki yeni ay sürecine kadar, önümüzdeki Ağustos ayına kadar bu açılımın enerjisini buraya mühürlüyorum. Çünkü devam edecek bir süreç var. Mesela bu kişi size Mart ayında mesaj atabilir. Erillerden bir haber geleceğini görüyorum. Ama siz kendinizi hazır hissetmediğiniz için mezarda kalabilir o durum. Ta ki ne zaman yüzleşmeye cesaret eder de orayı kazmaya çalışırsınız, o zaman asıl bir şifa gelecek diyor. Sürekli teste tabi tutuluyor sizin ilişkiniz. Bu ilişkinin amacında dişil enerjilerin, dişillerin kendi içindeki şifa yeteneklerinin uyanması. Karamsar, kötümser ve en önemlisi de inançsız bir noktada kalmamanız. Kendi geleceğinize ve sisteme güvenmenizmiş. Ve karma da iyileşecek aynı zamanda. Şurada aynı sembol var, görüyor musunuz? Böyle bir içe kapanma, yüzüklük. Ben bunun tek taraflı yaşandığını düşünmüyorum. Eriller de bu süreçlerden geçmiş, dişiller de geçmiş. Bu açılımda vereceğim mesajlardan biri de şu: ben bu kadar acıyı çekerken o güldü, oynadı diye düşünüyorsanız hayır, burada öyle bir durum olmamış. Herkes kendi hayatında bir takım cefalar çekmiş arkadaşlar. Ve şimdi iyileşme zamanı, iyileşme vakti. Şöyle bir kez daha bakıyorum. Burçlardan bahsedeyim. Gerekli dolunay yeni ay zamanlarını gördüm. Yine bir aslan burcumuz var, yay burcumuz var. Balık burcumuz çıkmış. Koç burcu, akrep burcu. Diğer ateş gruplarımız burada. Ve hava gruplarımız gelmiş. Hiç neredeyse toprak burcu yok. Bu bahsettiklerim ağırlıkta. Toprak burcunun olmaması toprak arkadaşlarıma uymayacak demek değil. Enerji baskın olarak bu burçlardan yana çalıştı. Evet, bugünkü açılım da bu şekildeydi arkadaşlar. Benden danışmanlık almak isterseniz eğer videonun sabitlenmiş yorumlar kısmına iletişim adresimi bırakacağım sizlere. Hepiniz de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.